Başıma ne geleceğiyle alakalı hiçbir fikrim yok. 15 umman riyali. Senin dedi ne kadar bir şey arıyorsun? Dedim 2-3 umman riyali. Mesaj ulaşmadı. Bu demek oluyor ki blokladı. Ve uyandığımda yoktu. Burayı hatırladınız mı? Şöyleydi. Günaydın. Görgüsüzlük yapayım dedim şimdi yeni kask olduğu için. Bunu yeni almıştım o zamanlar. Görülüyor mu? Nasılım? Şunda motor ekipmanlarım var. Bunda bu kask, bunda bana aşırı zulüm olacak ama şu anda saat 7:30. Benim uçağım 10'da. Yürüyemiyorum resmen. Benim uçuşum öncelikle Delhi'den Mumbai'ye, Mumbai'den Umman'a. Normal şartlar altında çok ağır lan. Yani ben aslında şu anda Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'ye dönüyorum. Tamam söyleyeyim. Söylemesi çok zordu benim için ama söyleyeyim. Normalde bileti direkt Delhi'den İstanbul'a aldığında kendi kendine transfer etmen gerekiyor. Yaklaşık bir 1500 TL'ye kadar daha ucuza denk geliyordu. Dolayısıyla ben de dolayısıyla şu anda Umman'a olan biletimi aldım. Umman'dan Türkiye'ye olan biletimi almadım henüz daha. O konuda da çok tedirginim. Çünkü ya Umman'la alakalı olan bilgi o kadar böyle çeşitlilik gösteriyor ki. Konsolosluğu aradım. Konsoloslukların ne kadar işe yaramaz olduğunu genel anlamda biliyoruz maalesef. Başıma ne geleceğiyle alakalı hiçbir fikrim yok. Hello. Have a nice day. How much? Şimdi buradan geçmesi var ya, bana zulüm. Thank you so much. Thank you. Burada hatırlarsak bilmiyorum daha önce gösterdik mi? Böyle eşyalarını buradan koyman gerekiyor. Ya. Şu olay yok işte mesela. Görüyorsun hayvan gibi şey taşıyorum. Bir müsaade et geçeyim yani. Neyse. Delhi'de metro olayı gerçekten güzel aslında. Çünkü böyle birkaç aktarma yaparak gidiyorsun ama hani dışarı çıkmadan gideceğin yere varabiliyorsun. Şöyle bir güzellik var. Burada bak şu yazı var ya mesela. Women only diyor. Burada pembe olarak gördüğün yerde burası sadece kadınlara özel. Bu tarafa erkek geldiğinde hemen böyle homurdanıyorlar, burayı gösteriyor falan. Daha öncesinde denk geldi. Rajiv Chowk'tayım. Şuradan inne aktarma yapacağım. Bir durak gidip ondan sonra tekrardan aktarma yapacağım. Vallahi saçım başım dağıldı, iyice dağıldım tamamen. Çok uzun sürdü benim şeyden geçişim. Kapı çoktan açıldığı için birazcık geç kaldım her zamanki gibi. Öyle bir arkadaşı yanıma yardımcı olarak galiba ne? Sib. Okay, nice to meet you. Thank you so much for your help. Şu anda uçağa doğru gidiyorum. Asıl sıkıntının çıkıp çıkmayacağını Umman'da göreceğiz. Hadi hayırlısı bakalım. Kadın erkek olarak ayırdıklarında mesela şöyle geliyorsun ya, burada böyle fotoğrafla ayırmışlar. Şu anda Mumbai havaalanına gelmiş bulunuyorum. Konuşamıyorum artık, o kadar gerildim ki. Pasaport kontrolünden geçtim. Ondan sonra şöyle bir şey karşıma çıktı. Yani özelliğini vesaire falan ne olduğunu anlamadım. Ben aşırı derecede severim böyle eski kapılar. Şu kapının girişinde tanrılarının yine resmi var. Of! Bayılırım ya. Böyle işlemelerini böyle tek tek sevesim geliyor benim böyle şeyler görünce. Neyse, yanında oturan beyefendiyle tanıştım. Kendisi normalde Hintli fakat Fransa'da yaşıyor ve yönetmen. Tiyatro ve sanat filmi yönetmenliği yapıyordu. Şunları da göstereyim bak. Yüzünüz gönlünüz açılsın. Gözünüz gönlünüz.
Onunla öyle yol boyunca bayağı bir konuştuk. Hakikaten uzun zamandır böyle sanatla alakalı bu kadar güzel konuşabileceğim kimse olmamıştı. O yüzden benim için böyle çok tatlı bir sohbetti. Ondan öğrendim. Bu kafasında fil figürü olan Hindu tanrısının festivali varmış bugün. Festivalin ilk günüymüş bugün. Her yer çok kalabalık olur dedi. Dedim zaten dışarıya çıkacak vaktim yok. Bu Mumbai'ye geldiğinde Mumbai ne olarak biliniyor? İşte Bollywood olarak biliniyor. Aynı zamanda da bir yanı aslında çok gelişmiş bir şehir gibi, aslında bir yanı da bu gelişmişliğin tam olarak yanında duran bir yoksulluk, haddi safhası olmayan bir yoksulluk var aslında burada. Çünkü şu olmasın ama dünyanın diye geçiyor. Çünkü Hindistan'da genel olarak bir şeyler tanımlanıyorsa o hani ilktir, tektir, en çoktur. Dolayısıyla bu arada ben şuraya bir gideyim sorayım da uçağı kaçırıyor olmayayım. Dünyanın en büyük slum denilen, yani kenar mahalle diyelim. Dünyanın en büyük kenar mahallesi Mumbai'de diye geçiyor ki şuradan da mesela uçakla inerken de gördük. O mesela direkt yanlış olmasın, şimdi ben Mumbai ile alakalı bir araştırma yapacak vakti bulamadım. O en büyük kısım burası mıdır yoksa farklı bir yerde mi yer alıyor mu tam olarak bilmiyorum ama buradan da uçaklar iner kalkarken de zaten direkt görebiliyorsun ve diyorsun ki insanlar burada mı yaşıyor diyorsun yani bunu. O tarafta var ama aynı zamanda müthiş bir binalaşma görüyorsun burada. Şimdi var ya şu taraf, bütün her yer böyle bina ile kaplı idi. Muhtemelen daha şehir kısmı böyle, çünkü aynı zamanda aşırı derecede bitmeyen bir yeşillik de vardı yol üzerinde. Durum böyle Mumbai'de. Şimdi ben neden geriliyordum onu söylemiş olayım. Yaklaşık bir 20 dakika harcadıktan sonra düzgün açıyı buldum. Arkama da sanat eserini alıp öyle konuşayım dedim. Azıcık böyle şey olsun şimdi o güzel muhabbetten sonra. Neyse, şimdi ben ne yapıyorum abi? Biliyorum çok uyuz oldunuz böyle, işte yok ne yapacağımı söylemedim, nereye gidiyor olduğumu söylemedim ve çünkü söylediğimde bunu anlatmam gerekecekti ve ben hala kendimi buna hazır hissetmiyordum açıkçası. Ben hala daha şu anda Türkiye'ye dönüyor olduğumu hissedemiyorum. Kendime bunu itiraf etmek istemiyorum. Annemi, abimi çok özledim. Arkadaşlarımı çok özledim. En yakın arkadaşım Elif doğum yaptı. Çocuk büyüyecek. Çocuğu göremedik yani doğumunda vesaire falan. Sorry. Are you traveling to Muscat? Muscat, yeah. The board there says It was saying 44B yeah, in but my... then it says there that it's 48A. It's changed? I think so. So I think we're gonna go. Ah, okay. Thank you so much. You saved my life. Gidiyorum ben, görüşürüz. Helal olsun be canım benim. Çocuklar söyledi. Yeri değişmiş. Görüyor musun? Ben hiç orayı kontrol etmemiştim. Border'ı değişmiş. Abi uçağa son binen kişiyim. İlk gidenlerdendim. Uçağa son binen kişiyim. Şaka gibi, asla sorunsuz bu uçağa binişim olmuyor benim ya. Bugün öyle bir gün oldu ki yani 7'den 11'e kadar duruyorum, bekliyorum. Neden? Çünkü şimdi önceki yerdeyken başladım konuşmaya fakat öyle kaldı. Ne olduğunu anlatayım size. Burada zaten vaktim bolca var. O kadar sıkıldım ki beklemekten. Durum şundan ibaret. Şimdi hatırlarsanız benim Hindistan vizem 3 aylık bir vizeydi. Dolayısıyla benim Hindistan vizem bitti. Yani motoru satın aldığımda motoru kendi üzerime yapamadım. Hindistan'da Pierre'in bir arkadaşı vardı. Onun üzerine yapmaya çalıştık motoru. Karnete pasaj dediğimiz bir olay var. Motosikletin pasaportu gibi bir şey. Motorla yurt dışına çıkabilmen için bu karne gerekli. Fakat motoru aldığım eski sahibi Nagish, o ayarlıyordu bu işleri. Yani bizdeki işte noter gibi bir şey. Belgenin aslını kaybetmişler. Çok detaylarını bilmiyorum. Nagish'in söylediği bu şekilde. 3 ay oldu fakat o motoru benim arkadaşın üzerine yapamadık dolayısıyla ve ben motorun karnesini alamadım. Dolayısıyla motorla Hindistan dışarına çıkamıyordum. Normal şartlar altında planım aşağı yukarı aynı zamanda vizemiz bitiyordu. Vizemiz biter bitmez Bangladeş'e geçmekti. İşte Kerala üzerinden, hatta böyle güneye doğru inip Kerala üzerinden. Fakat Pierre'le ayrıldık. Ben şu anda Türkiye'ye dönüyorum. Çünkü
böyle şey olmuyor. Yani ben hani başından beri motorla çıkmayı planladığım bir yola 6 ay sonrasında ancak motorla başlayabildim gibi bir şey oldu. Dolayısıyla Türkiye'den ayrılalı da 9 ay oldu. Yani bir dönüp artık birazcık para kazanıp kenara koymam gerekiyor. Çünkü bundan sonra tekrardan döndüğümde muhtemelen yılbaşı olacak. 2023'ün başında tekrardan dönmeyi planlıyorum. Yani döndüğüm zamanki planım tekrardan bu motoru alacağım. İstanbul'da bir müddet vakit geçiririm. Sonrasında planladığımız uzun seyahate başlamayı tekrardan düşünüyorum. İşte Bangladeş, Myanmar, Tayland, Laos, Vietnam. Vietnam'a gitmeyi çok istiyorum. Ya Vietnam'da müthiş motosiklet rotaları var. Dolayısıyla oraya gitmeyi hakikaten çok istiyorum. Öyle bir yol. Ondan sonra tekrardan dönüş. Normal şartlar altında ben Hindistan'da motoru geri satarım diye düşünüyordum. Fakat motoru gerçekten çok sevdim. Motorla ilgili de inceleme videosu falan yapacağım. Birazcık daha kullanmayı bekliyordum. Şu anda da motor yok elimde, inceleyecek. Dolayısıyla bu motoru eğer yapabilirsem, yani bu Asya turunu bitirip Hindistan'a döndükten sonra Hindistan'dan Pakistan üzerinde yukarı doğru çıkıp işte Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan vesaire falan oralara dolaşıp oranın üzerinden Türkiye'ye dönmeyi planlıyorum ve bu motoru Türkiye'ye getirmeyi planlıyorum. Bakalım, yani planım bu şekilde ama hiçbir zaman aynı planladığın gibi olmuyor. Dolayısıyla göreceğiz, bakacağız, göreceğiz. Onun dışında bugün ne oldu? Ben Delhi'den Mumbai'ye uçtum. Mumbai'den Umman'a uçtum. Böyle acaba geçer miyim, geçmez miyim gibisinden böyle çok sıkıntıya girmiştim. Umman vizesiyle alakalı bilgi vereceğim burada. Şu anda buraya geldiğimde aldığım bilgiyi hiçbir yerde görmedim. İnternetten Umman vizesiyle alakalı araştırma yaptığında sana hiçbir doğru düzgün cevap vermiyor. Her yerde farklı. Sonra ben böyle bir tutuştum, acaba ne kadar vizesi diye. 20 riyal yazıyordu. 1 riyal şu anda 47 nokta bir şeyler. 48'de. Hindistan'da böyle rupi hesabı yapıyorum. Yani bozuklukları falan saymaya çalışıyordum. Kaç dolar, kaç rupi falan diye. Buraya bir geldim. Abi 48. Ya biliyordum ama hakikaten yani böyle bir şey yok. Vize olayını kesinleştiremediğim için burada kalıp kalmayacağımla alakalı bilgim de yoktu. Sordum. Şöyle, Türkler için 14 gün boyunca ücretsiz vize var. Hiçbir şey ödemeden 14 günlük vizeyi alabiliyorsun. 14 gün bittikten sonra tekrardan uzatmak istersen gün başına 5 riyal ödüyorsun. 30 günlük almak istersen 20 riyal ödüyorsun. Yani düz hesapla 1000 liraya falan gibi bir şeye de tekabül ediyor. Normal şartlar altında ben burada kalmayı düşünmüyordum. Fakat ne derler, bedava sirke baldan tatlıdır gibisinde oldu sanırım. Şimdi vize için para ödemedim ama dediler ki ücretsiz vize hakkımı bu sefer de kullanmış oluyorum. Dolayısıyla tekrar buraya geldiğimde normal vize ücretini ödemek zorunda kalacağım. Ben de buraya tekrardan gelir miyim, gelmez miyim bilmiyorum. Dolayısıyla dedim ki madem böyle bir hakkım var şu anda birazcık en azından 2-3 gün etrafı görmüş olayım yani buraya kadar gelmişken diye düşündüm. İşte Facebook gruplarına Interrail'e vesaire falan yazdım da henüz oralardan bir şey çıkmadı. Ben burada bayağı bakıyorum otel fiyatlarını. Yani bulabileceğin en ucuz yer 11-15 Umman riyali arasında bir fiyat. Yani 500 liradan aşağıya hiçbir şey bulamazsın. Eğer kameradan rahatsız olmazsa onunla video çekeceğim inşallah. Rukiye diye bir burada Duty Free'de çalışan arkadaş var. Burada tanıştık. Yolunu kestim, ona sordum o sırada. 15 Umman riyali. Ucuz olarak söylüyor bunu. Senin dedi ne kadar bir şey arıyorsun? Dedim 2-3 Umman riyali. Abi burgerin fiyatı 2 riyal, öyle söyleyeyim yani sadece böyle menü de değil yani. Dedi bulamazsın yani, gülüyorlar bana, birkaç kişiye böyle ayrı ayrı sormuştum, gülüyorlar bana, o fiyata asla bir yer bulamazsın. Çadır kurabilir miyim? Güvenli mi? Sonra Rukiye sağ olsun dedi ki o zaman ben sana yardım etmek istiyorum. Bu akşam bende kal. Böyle çok ani olduğu için kızı da hani böyle rahatsız etmek istemiyorum. Ama onun çalışma saati 11'de bitiyormuş. Dolayısıyla 11'e kadar şu anda burada bekliyorum. Velhasılı kelam bu akşam Rukiye'de kalacağım. Çok tatlı bir kız. 2-3 gün sonra başka bir bilet var. Muhtemelen o bileti alacağım ben Türkiye'ye dönmek için. Bu arada ben Türkiye'ye dönüyor olduğumu kimseye söylemedim. Annem, abim, arkadaşlarım hiçbirinin haberi yok ve beni bu zamanda hiç beklemiyorlar. Hepsine ayrı ayrı sürpriz düşündüm. Öyle dertleşmiş oldum. 18 dakika bir video ediyor. Neyse artık kırpa bir şeyler yaparız. Bakacağız, göreceğiz bundan sonra birkaç gün için Umman'da olacağım. Nerede ne yapacağım vesaire falan bilmiyorum. Yeri gelir camide vesaire falan yatacağız bir yerlerde. Bakacağız. Gerçek bir
Survivor yani şu anda. Ben beklemeye devam ediyorum yani. Şu anda saat yaklaşık 2:30 civarı. Ben hala daha havaalanındayım. Normal şartlar altında söylemiştim Rukiye kendi evinde misafir edecek diye. Saat 12 birazcık daha geçiyordu. Birisi uyandırdı beni. Dedi ki günaydın. Bir baktım saat 12 çeyrek, işte saat 12'yi geçiyor, 12 çeyrek gibi bir şey. Dedi işte ne yapıyorsun yani, niye burada uyuyorsun vesaire. Çünkü ben bagajın alındığı yerde uyuyordum. Böyle bir arkadaş var. Onu bekliyorum. İşte Datafil'de çalışıyor diye söyledim. Gel bakalım bir bulalım dediler. Önce böyle işte gerçekten biletim var mı yoksa evsiz miyim falan diye bir kontrol etmek istediler. Bileti gösterdim. İkna oldu. Sonra gittik Datafil'de Rukiye'yi arıyoruz. Numarasını verdim. Aradı. Kimse açmıyor. O sırada ben telefonumu kontrol ediyorum. Normal şartlar altında bana numarasını vermişti. Numarasında fotoğraf görünüyordu. WhatsApp'ı açtım. WhatsApp'ta fotoğrafı yok. Görünmüyor artık. Mesaj gönderdim. Hala burada mısınız? Mesaj ulaşmadı. Bu demek oluyor ki beni blokladı. Arıyorlar. Açmıyor telefonunu. Böyle bir nasıl yani oldum. Ki bana yardım etmeyi teklif ettiği zaman hani dedim çok ani bir şekilde olduğu için yani müsait midir değil midir bilmiyorum yani milletin evine o şekilde gideceksin. O yüzden başta kabul etmedim, hani rahatsızlık vermek istemem, ailem vardır şudur budur. Yok sorun yok şöyle böyle. Sonradan tekrar başka arkadaşını getirdi, Türkçe biliyormuş, çatpat. Baya güzel bir muhabbetimiz var. Bir anda böyle blokladı gitti ve ben yaklaşık 7'den 4-5 saat boyunca onu bekledim ve uyandığımda yoktu. Asla telefonunu açmıyor. Çok enteresan geldi bana. Neden yani? Defalarca söyledim kendisine. Sorun varsa bana söyle. Hani ben kimseye o anlamda rahatsızlık vermek istemiyorum diye. Olur mu öyle şey, şöyle böyle vesaire. Aşırı derecede kendimi böyle değişik hissettim. 5 saat boyunca bekledim ya ve gece olmuş 12 yani. Ben dün gece de uyumamıştım doğru düzgün. Bari yarına bilet alayım. Yarınki bilette de bagaj dahil değilmiş. Bagajı ekleyince aşırı derecede artıyor falan. Böyle saçma sapan bir durum oldu şu anda. Yarın ola hayrola diyorum. Öyle işte bir yola çıktığım ilk uçuşta, Tayland uçuşunda battaniyeyi şeyden almıştım. Arab Airlines something bir şeyler. Araplı bir Airlines'tan almıştım. Onu hala yanında taşıyorum. Bu çünkü güzel yani kaliteli yapmışlar. İşte böyle havaalanlarında falan beklerken iyi oluyor. Öyle değişik. Yolculuk böyle bir şey. Neyse bakalım. Ben birazcık uyumaya çalışayım. Sonra bakalım yarın ne olacak göreceğiz.